Merhabalar, Doktor Esra Çelik Şenel ben. Estetik plastik cerrahi uzmanıyım. Bundan sonra her hafta saat 10'da cumartesi günleri YouTube kanalımıza yeni videolar yüklenecek. Böyle bir şeye başladık. Şimdi yüzün yaşlanmasıyla ilgili sizi öncelikle bilgilendirmek istiyorum. Çünkü yüz estetiğini çok seviyorum. Şimdi yüz nasıl yaşlanıyor? Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla yüz sadece deriden yaşlanıyor diye düşünüyorsunuz fakat değil. Evet, güneş ışınları, çevresel faktörler ve genetik faktörler sebebiyle cildimiz yaşlanıyor fakat yaşlanmaya sebep olan ikinci şey de derimizin altında mevcut olan kaslar, yumuşak dokular ve yağ dokuları. Onlar da 25 yaşından itibaren yavaş yavaş erimeye, eski gerginliğini kaybetmeye, kolajen kaybından dolayı başlıyorlar. Yumuşak dokulardan sonra ise kemiklerimiz maalesef erimeye başlıyor. Ne oluyor? Gene 25 yaşından itibaren ki 40 yaşından sonra çok dramatik görüyoruz bunları. Göz çevremizdeki kemikler bile inceliyor ve gözler içeriye doğru kaçmaya başlıyor. Elmacık kemiklerimiz düzleşiyor, yassılaşıyor, basıklaşıyor. Gene çene kemiklerimiz eriyor. Eski fotoğraflarımızda çok güzel oval bir yüzümüz varken zaman geçtikçe bakıyoruz ki yüzümüz basıklaşmış. Ve bizim bunları düzeltmemiz gerekiyor eğer oval, estetik bir görünüm istiyorsak. Yüzü yaşlanan bir hasta bana geldiğinde öncelikle neler yapıyorum? Öncelikle bakıyorum, en az invaziv yani hastaya en az zarar verebilecek yöntemden başlayıp en komplike yönteme kadar hastaları değerlendiriyorum. En basit yapabileceğimiz şeyler nelerdir hasta bize geldiğinde? Eğer cilt kalitesi bozulduysa, çok hafif bir gevşemesi varsa, minik doku boşlukları varsa o zaman hastaya genellikle öncelikle sizin cilt kalitenizi arttıralım. Bunun için de yapabilecek elimizde çok fazla cihaz ve yöntem var diyorum. Ne yapıyoruz? Bu ara en çok uyguladığımız yöntem Morpheus 8 dediğimiz bir çeşit altın iğneli radyo frekans. Fakat ben bu işleme altın iğneli radyo frekans demiyorum. Çünkü işleme haksızlık olur. Hakikaten çok iyi bir yöntem. Cilt altına cilde giren 24 tane iğnesi olan bir başlık var. O başlık cilde her seferinde, her uygulama sırasında batıyor ve cildin altına radyo frekans veriyor. O esnada da fibröz yani deriyi aşağıdaki kemiğe bağlayan ya da kasa bağlayan minik bantları kısaltıyor, kolajen yapımını sağlıyor ve derinin de bu şekilde sıkılaşıp güzelleşmesini sağlıyor. Öncelikle Morpheus 8 mutlaka bütün hastalarıma öneriyorum. Buna ek olarak eğer Morpheus 8 aynı anda yapıyorsak diyorum ki şu anda vücudunuz kolajen yapmak için uğraşıyor, çaba sarf ediyor. O yüzden de mutlaka ortama bir şeyler verelim diyorum. Bu da ne olabilir? Hyaluronik asit olabilir, kolajen olabilir, kendi yağ dokunuz olabilir, çeşitli besleyici mezoterapi ajanları olabilir. Bunları mutlaka beraberinde uygulamayı öneriyorum. Tabii ki hastanın tercihine bağlı. Eğer hastamızın cilt kalitesi bozulmuş ve aynı zamanda bu yanak kenarlarındaki sarkmaları artmışsa ve sadece Morpheus'ta toparlayamayacağını düşünüyorsak, yağ depolanmaları da varsa yüzünde, örneğin gıdıda, örneğin bu yanak kenarlarında yağ toplanmaları varsa ve sarkması varsa o zaman diyorum ki size bir adım ileriye geçelim. Ya askı yapalım yani cerrahi ipliklerle askı artı yağ enjeksiyonu yapalım veyahut da dolgu yapalım. Veyahut da face tight dediğimiz bir çeşit gene radyo frekans işlemini yapalım. Bu da nedir? Öncelikle face tight'ı anlatayım size. Face tight internal bir radyo frekanstır. Yani derinin içinden uygulanan bir çeşit radyo frekanstır. Nasıl yapılır? Özellikle sarkma olan bölgelerde çok minik delikler açılır. Daha sonra da derinin içerisinde ışınsal bir şekilde radyo frekans vererek bir cihaz dolaşır. Ve bu şekilde cilt altında sıkılaşma sağlar. Ve face tight yaptıktan sonra da üzerine mutlaka Morpheus işlemini hastaya uyguluyoruz. Ve üzerine de gene dolgular, botokslar ve yağ enjeksiyonlarıyla işlemi toparlıyoruz. Şöyle, face tight yaptıktan sonra en önemli şey bu işlemin bir yüz germe olmadığı, cerrahi bir askı olmadığı hastaya mutlaka çok iyi anlatılmalı. Çünkü hastanın beklentisinin çok yüksek olmaması lazım. Evet, oldukça iyi sonuçlar alıyoruz fakat bir cerrahi ile kıyaslamak çok doğru değil. Sonucu en erken 3. ayda görüyoruz. Mümkünse face tight işlemini yaptıktan sonra bir ay arayla 2 kere daha Morpheus işlemini tekrarlıyoruz ki işleme katkıda bulunsun. 3 ay sonra işlem oturmaya başlıyor. Fakat maksimum sıkılaşma 1 senede görülüyor. Bu da ne kadar? Eğer beraberinde Morpheus 8'i de uyguladıysak face tight ile beraber o zaman
ortalama %60'lara varan bir sıkılaşma olabiliyor. Ama tabii ki aşırı derecede bir gevşeme varsa, yağ dokusu yoksa yüzünüzde, o zaman bu işlemi uygulamak çok doğru değil. Çünkü FaceTite aslında radyofrekans assisted liposuction denen bir işlem. Yani aslında içeride bir miktarda liposuction yapıyor. Bir miktar fazla yağ dokusu olan hastalarda o sebeple daha iyi sonuç alıyoruz. Dediğim gibi bir senenin sonunda da %60'a yakın sıkılaşma sağlanabiliyor. Peki bu tarz bir işleme vakti yoksa hastanın, yurt dışından geliyorsa, diyorsa ki ben işte 2 ay, 1 ay sonra tekrar Morpheus'a gelemem. Sıkılaşma için 1 sene bekleyemem. Ben daha agresif ve daha radikal bir işlem istiyorum. İşte o zaman da yüz germe yapıyoruz. Yüz germeyi bir sonraki videomda anlatacağım. Kısacası toparlamak gerekirse çok aşırı derecede sarkması olmayan hastalarda askılar, Morpheus 8, yağ enjeksiyonu, FaceTite gibi işlemlerden ve dolgu, botoks gibi işlemlerden faydalanabiliriz. Bu konu hakkında bilgi edinmek için kliniğimize başvurabilirsiniz. YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'dan ve WhatsApp üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, sevgiler.